Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda çok değişik, güzel bir değerlendirme projesi yapacağız beraber. Fakat onun öncesinde bu projede kullanacağım materyalleri aldığım bir pazara gideceğiz. Orayı gezdireceğim size. Aşağı İrancı Ankara'da çok güzel bir antika pazarı kuruluyor arkadaşlar. Her ayın ilk pazar günü. Geçtiğimiz aylarda, haftalarda birkaç kez orayı ziyaret ettim. Çok güzel görüntüler çektim. Şimdi orayı birlikte gezelim isterseniz. Sonra oradan aldığım materyallerle çok cici bir proje yapacağız. Neler aldığıma bakacağız. Evet, birlikte gezelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Kök boyayla boyanmıştık. Neyle boyadınız? Kök boya, çok güzel. Doğal. Ne kadar 3 bunlar? tanesi 50 lira. Her renk var. 3 tanesi 50 lira. Çok güzel. Tek tek boyadım. Çok güzel tasarım olur Her bunlarla. şey oluyor. Elinize sağlık. Ben dönüşte uğrayacağım tekrar. Burası da mı size ait? Tanesi 10 lira mı? Çok güzel. Baksana. Değişiyor böyle. Yoksa bunlar 50 lira. Bunun parçaları var, devamı var. Var. Bunlar kalemiçi. Yine danteller. Büyük danteller. Ben onu hani akşam toplayacağım ya. Bunu ayırırım. Çok Sana bir güzel akşam. değil mi? O 100 lira, 100 lira. Perdenin de var. Açık baksana. Şuraya gelmek istiyor musun? Çok tatlı. Şunlar. Tamam. Mermeri yapmışlar. Hiç kaplamadı. Hiç değil. Oluyor.
500 lira. Şu da 300 lira. Çok güzel. Evet arkadaşlar, pazar gezimizden döndük. Gördüğünüz gibi çok çeşitli böyle vintage eşyalar, değişik objeler, el işi materyalleri vesaire birçok stand vardı çeşitli. Şimdi videonun başında yani bu pazarın başında görmüşsünüzdür, böyle renkli danteller vardı. Onlardan böyle seçtim. Epeydir dantel boyama bir çalışma yapmayı istiyordum. Bir türlü fırsat bulamamıştım. Bunları gördüm, çok isabet oldu. Hemen aldım. Şöyle bakın, çok güzel boyanmış. Bunları kök boyasıyla boyadığını söyledi o standdaki hanım. Bu şekilde bakın. Ben daha önce dantel boyamadım ama çeşitli boyalar var bunlar için. Sprey boyalar var. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi öncelikle bir Victoria kumaş boyası var arkadaşlar. Bununla ben dantel boyamadım ama kumaş boyadım. Üzerinde yazıyor talimatnamesi. Kaynatılarak yapılan bir boyama. Fakat şu sprey kumaş boyaları daha pratik gibi geldi bana. Bunlarla nasıl dantel boyandığına ilişkin bazı videolar var. Bir tanesinin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Gayet güzel açıklanmış nasıl boyanacağı. Siz de boyamak isterseniz o linkten faydalanabilirsiniz. Cadence'in Fashion Spray kumaş boyası ve Rich'in yine New Fashion Spray kumaş boyası oldukça kolay boyanıyor. Evet, şimdi bunlarla arkadaşlar ben runner projesi yapacağım. Çok çeşitli tasarımlar yapılıyor. Pinterest'te görmüşsünüzdür, böyle elbiseler, etekler, ceketler gibi düş kapanı yapılmış. Düş kapanı olabilir. Çeşitli mesela perde olabilir. Hani giysilerden çok böyle ev aksesuarı için daha uygun bence. Evet, bunlarla bir runner projesi yapacağım. Şimdi projemize başlayalım arkadaşlar. Oldukça kolay bir proje. Dantelleri birbirine dikeceğiz sadece. Yapacağımız işlem bu. Bunun için de şöyle bir iplik kullanıyorum. Hayalet ip olarak geçiyor. Bakın şöyle, umarım görünüyordur. Şöyle dikiş izleri belli olmasın diye bunu kullanıyorum. Transparan ip olarak da geçiyor. Bunu internetten alabilirsiniz ya da bütün tuhafiyecilerde var. Evet, şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, dikişe başlayalım. Şöyle bakın, görülüyordur umarım. 2 kat olarak geçirdim ipliğimi. Şöyle bakın, 2 kat geçirdim. Şimdi bu iki danteli birbirine dikerek başlıyorum. Şöyle tuttuğumuzda bakın, her yerini dikmemiz gerekmiyor. Sadece şu birleşim noktalarından dikeceğim. Şuradan dikeceğim. Sonra şuradan, şuradan ve şuradan. Şöyle. Bu şekilde birleşim noktalarını dikeceğim. Evet, şöyle alalım. Transparan iple diktiğimiz için herhangi bir iplik görünmeyecek. O yüzden rahatça dikebiliriz. Evet, bu şekilde dikmeye devam edelim. Evet, bir kısmını dikme işlemini tamamladım. Şimdi ipimi şöyle kesiyorum. Sonra şimdi şöyle bakın. Şimdi şu şekilde dikeceğim. Evet. Şurayı ve şurayı dikeceğim. Sonra şurayı dikeceğim.
Evet arkadaşlar, şöyle bakın. 4 noktadan diktim. Şuradan diktim. Şuradan, şuradan ve şuradan. Yani dantelin gelişine göre böyle yan yana koyduğunuzda böyle birbiriyle temas eden noktalarını böyle dikiyorsunuz. Bu şekilde. Evet, bu iki dantel birleşti. Şimdi diğer parçaları da bir böyle şekil dizayn yapıp ona göre birbirini dikeceğim ve runner'ımız hazırlanmış olacak. Arkadaşlar, dikme işlemini tamamladım. Dantelleri dikerek böyle birleştirdim. Böyle değişik şekiller yapmak istemedim. Normal dikdörtgen bir runner yapmak istedim. O yüzden böyle direkt birbirine bu şekilde diktim. Şöyle bakın, aralara kendi dantellerimden koydum. Şu ve şu dantel, iki parça. Şöyle bir runner oldu. Bu haliyle kullanıma hazır. Ancak ben etrafına şöyle bir iki parmak kadar bir kenar yapmak istiyorum. Daha da güzel olacak o zaman. Bunun için de şöyle bir dantel ipi kullanacağım. A ipi kalınlığında arkadaşlar bu. DMC Babylo 10 numara. Evet. Şöyle ince de bir tığ kullanacağım. Evet, şimdi ben kendi dantelimin üzerinde örnek kenar çalışması yapayım. Sizin dantelleriniz farklı olacağı için uygulayacağınız zincir sayıları, kuracağınız örnekler farklı olabilir. Ben hani kendi modelimi nasıl yaptığımdan bahsedeceğim sizlere fikir olsun diye. Evet, başlayalım şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi ben şu dantelin köşesinden başlayacağım. Şöyle bir yerden boşluklara nasıl düz satır çizeceğimizi göstermiş olacağım. Şimdi mümkün olduğunca dümdüz bir zincir şerit yapıyoruz ilk başta. Şimdi motifin köşesi şurası olarak düşünelim. Evet, göz kararı. Burada kullanacağım zincirler hep göz kararı. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve şuraya, şu fıstığın içine batırabiliyor muyuz? Yok, çok sıkı örülmüş. Şöyle bir ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çekip diğer yere geçiyorum. Bakıyorum şöyle 4 zincir yeterli mi diye. Evet, yeterli. 1 2 3 4 zincir çektim, kıstırdım. Evet, şimdi burada bakın şöyle sık iğne yaptım. Şurada ikili trabzan yaptım çünkü motif burada biraz aşağıya doğru kayıyor. Şu düz hattı oluşturabilmek için böyle yapıyoruz. Şöyle bakın. Evet, şöyle. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Burada da bakın motif yuvarlandığı için aşağıya doğru gidiyor. O yüzden ikili trabzan yaptım. Bakın, düz bir zemin oluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi buraya geldik. Yine 1 2 3 2 3 4 zincir. Bu kez üçlü trabzan yapacağız. 1 2 3. Şöyle oldu bakın. Evet, şimdi şu en dip köşeye geldik. Bunun için şöyle 1 2 3 4 5 kere doladım. 1 2 3 4 5 6 7 de çekiyorum. Şöyle bakalım nasıl olacak. Evet, devam edelim. Yine 4 zincir, 1 2 3 4, şuraya üçlü trabzan, 1 2 3, 1 2 3 4 zincir,
burada yaptığımız gibi buraya ikili trabzan, 1 2 3 4, buralar sık iğne. Evet, böyle devam edelim arkadaşlar. Kenarda böyle düz bir hat oluşturacak şekilde örneğimizin tabanını bu şekilde oluşturalım. Evet arkadaşlar, kenarı bitirmek üzereyim. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın, bu hazırladığım yuvaların üzerine şöyle, yani çok detaylı karışık bir model uygulamadım. Örgünün kendisi zaten detaylı, çeşitli olduğu için şöyle basit bir model yaptım. Şöyle bakın, bir dolu bir boş olarak trabzanlar şeklinde. Burada önemli olan karşılıklı kenarların, yani iki uzun kenarın ve iki kısa kenarın karşılıklı olarak şu hazırladığımız trabzan sayılarının birbirine eşit olması lazım. Düzgün bir örtü ortaya çıkabilmesi için ona dikkat ediyoruz. Çünkü hani göz kararı yaptığımız için şu başlangıç trabzanlarını, bunların sayılarının birbirine eşit olması lazım. İki uzun kenarın birbirine eşit olması lazım. İki kısa kenarın birbirine eşit olması lazım. Böylelikle çok düzgün bir dikdörtgen runner ortaya çıkıyor. Evet, son sırayı da böyle yapıyorum bakın. Şu şekilde 2 4 6 7, bir tane daha yapayım. Siz tabi istediğiniz kenar modelini uygulayabilirsiniz. Ben böyle basit bir model seçtim. Evet. Şöyle şu noktaya şöyle kıstırıyorum. Bakın, boşluklara. Sonra direkt doluyorum. Bir sonraki boşluğa dolduruyorum. 2 doladım, 4'te çektim. Aralarda bir zincir çekiyorum. Böyle 8 tane yapıyorum şu trabzandan. Evet, 8 tane yaptım. Şimdi bir sonraki boşluğa kıstırıyorum. Yine çift dolayıp bir sonraki boşluğa trabzanları doldurmaya başlıyorum. Evet, kenarda böyle, köşeleri de göstereyim size fikir olsun. Bakın, şöyle yaptım köşeleri. Buradan örnek alabilirsiniz. Şöyle. Evet. Şimdi bitirelim. Güzelce ütüleyelim runner'ımızı. Evet, runner örtüm tamamlandı arkadaşlar. Böyle bakın, tek tek göstereyim. Buharlı ütüyle güzelce ütüledim. Şöyle. Burada kullanacağımız örtülerin böyle aşağı yukarı aynı büyüklükte olması iyi olur. Evet, bu şekilde. Evet, kenarları da güzel ve sade oldu. Şöyle uzaktan göstereyim. Şöyle. Evet arkadaşlar, mutfak masasına serdim şimdi. Böyle koyu renk zeminde de hoş duruyor. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.